Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Neyi konuşuyoruz efendim? Bir önceki videonun devamı. Daha uzun süre seks yapmanın sırlarını konuşuyoruz. Herkesin hayali. Ve bir sonraki maddeyi konuşuyoruz efendim. Prezervatif kullanmaktan bahsedeceğiz. Prezervatif yani kondom, güvenli seksin de aynı zamanda doğum kontrol yöntemi olarak da kullanılan bir yöntem. Bunu seksi uzatmak için de kullandığımız, önerdiğimiz yöntemlerden biri. Özellikle penisin hissiyatını azaltması için daha kalın prezervatifler kullanıldığı zaman penisin duyarlılığı azalır ve boşalma denetimi üzerinde etkiniz artar. Daha uzun seks yapmanıza yardımcı olabilir. Onun için de ince, daha hassas prezervatifler seçmek yerine daha kalın prezervatiflerle seks sürenizi uzatabilirsiniz. Bir diğer yöntem sıkma yöntemi. Ben size sıkma yöntemi dediğim zaman aklınıza makat kaslarını sıkmak olarak gelmesin. Aslında makat kaslarını sıkmak, burada hem bir ek bilgi vereceğim. Tam tersi boşalmaya yaklaştığında erkekler korkar, böyle bir sıkarlar kendilerini. İşte o noktada aslında daha çabuk boşalırlar. Makat kaslarını sıkmıyoruz efendim. Olabildiğince gevşek bırakıyoruz. Sıkmadan kastım penis başının sıkılması. Penis başını alt kısmından 2-3 parmağınızla beraber yaklaşık 4 saniye sıkarsınız biraz. Daha sonrasında sıkmayı bırakıp bir 30 saniye beklersiniz. Daha sonra seks yapmaya devam edersiniz. Penis başına uygulanan bu baskı sizin boşalma ihtiyacınızı erteler. Boşalmaya izin vermeden bu şekilde birkaç kere bunu da tekrarlayabilirsiniz. Diyelim ki seks sürenizi uzatmak istiyorsunuz. 5-6 kere penis başını bu şekilde bir 5 saniye sıkarak, bekleyerek boşalmayı geciktirebilirsiniz. Şimdi az önce bir Kegel'den bahsettim size. Yani makat kaslarınızı sıkmaktan. Buna aşk kasları da deniliyor. Bir diğer yöntem işte bu Kegel egzersizleri. Pelvik taban kasları olarak bildiğimiz bu aşk kasları vajina girişinde ve anüs arasında böyle seks şeklindedir. Erkekte de testisin etrafından makat kasının etrafına kadar böyle seks şeklinde çizer bu kaslar. Eğer bu kasları seks sırasında sıkarsanız boşalmayı geciktiremezsiniz. Ama bu kasları kullanmayı öğrenirseniz, gevşetmeyi öğrenirseniz o zaman boşalmayı geciktirmeniz mümkün olabilir. Bunu nasıl anlayacaksınız? Daha önceki videoda anlatmıştım ama yine buraya da bir açıklama yapmak istiyorum. İşte bu pelvik taban kasları idrarın akışını da kontrol eden kaslardır. Bu pelvik taban kasları boşalmadan sorumlu olan iç organların bulunduğu alanın etrafında. Aşk kaslarınızı hissetmenin en iyi yolu idrar yaparken onları sıkmak. Aşk kaslarınızı gevşeterek onları boşalma sürecini başlatan o ritmik kasılmaları engelleyerek yapabilirsiniz. Aşk kaslarınızı 3 saniye yavaş yavaş kasın, 3 saniye boyunca kasılı tutun ve daha sonra olarak gevşetin. Eğer bilinçli olarak bu duyuma odaklanırsanız 6 saniyede o gevşet tutabilirsiniz. Ve bu egzersizleri her gün 10 defa yaparsanız aşk kaslarınızı sıkıp gevşetebilmeyi öğrenirsiniz. Ve 10 farklı zamanda da yapın. Pelvik taban kaslarınızı yani aşk kaslarınızı kontrol etmeyi öğrendiğinizde seks sırasında bilinçli olarak onları gevşetip boşalmayı geciktirebilirsiniz. İdrar yaptığınız zaman gevşektir. İdrarınızı tuttuğunuz zaman bu kasları kasarsınız. Bu şekilde kendinize bir yol belirleyebilirsiniz. Bununla ilgili daha ayrıntılı videoyu arkadaşlarım buraya paylaşacaktır. Bir diğer madde psoas kası egzersizleri. Psoas kası, bununla ilgili görsel arkadaşlarım paylaşacaktır. Çünkü psoas vücudumuzdaki en güçlü kas demetidir. Ruhun kası da adı verilir. Sırtımızdan başlar aşağıya doğru iner. İç organlarımızın hemen arkasında. Çünkü cinsel sağlığımıza, ruh sağlığımıza, psikolojimize, fizyolojimize doğrudan etki eden bir kas grubu. Onun için ruhun kası derler. Bu kalça kemiğine yakın bölgede bulunan bu kalın kas harekette, dengede, eklem fonksiyonlarında, esnekliğimizde, birçok bedensel özelliğimizde rol alır. Şimdi gelelim. Psoas kası güçlü olduğu zaman geç boşalmayı sağlayabiliyoruz, uzun seks elde edebiliyoruz. Bedeni dik tutan, hareket etmenin yanı sıra esnetildiğinde de kası gevşettiğimizde, esnettiğimizde boşalma ve orgazmı geciktirir. Özellikle erkeklerin bunu yapmasını tavsiye ediyorum. Psoas kası gevşediği zaman andaki kontrol de artar. Yani mindfulness dediğimiz olay olur. Vücudun gerilimi azalır. Arkadaşlarım onunla ilgili esnetmek için neler yapılabilir? Buraya onu paylaşsınlar istiyorum. Psoas kasını esnetmek için yogadan faydalanabilirsiniz. Psoas kasınızı gevşettiğiniz zaman da seks sürenizi
uzatabilirsiniz. Bir diğer maddeye geçelim. Bir diğer maddede performansa odaklanmaktan vazgeçin. Bu sözüm özellikle erkekler size. Çünkü kadınlar genellikle performanslarını çok fazla düşünmezler. Performansını düşünen genellikle erkekler oluyor. Seksin partnerlerin cinsel tatminini sağlamasını engelleyecek düzeyde sonlanmasının en önemli nedenlerinden biri budur. Evet, erkekler kendilerini sertleşememe korkusu, sertliğini uzun süre sürdürememe korkusu, partnerini tatmin edememe korkusu, erken boşalma korkusu gibi kaygılarıyla yaşadığı performans anksiyetesine sıklıkla maruz kalırlar ve bu performansı düşünmekten de haz alıp haz vermeye böyle odaklanamazlar, seks yapmaya odaklanamazlar, seksi penis vajina birlikteliğinin ötesinde düşünemezler. Onun için de kendi bedenlerini, partnerlerinin bedenlerini hissetmeye odaklanmaları son derece önemli. Performansı düşündükleri zaman işte o korktukları şey genellikle başlarına gelir. Bir diğer madde, yatakta yeni şeyler deneyin efendim. Yani sürekli aynı pozisyonda, aynı rutinde, hep aynı zihin fantazileriyle orgazma odaklanmak sizin erken boşalmanıza, seksi kısa tutmanıza neden olabilir. Daha önce hiç yapmadığınız bir pozisyonu deneyin mesela. Ve bu pozisyonu denediğiniz zaman zihninizin bu yeni pozisyona odaklanması daha uzun seks elde etmenizi, boşanmanızın geciktirilmesini sağlayabilir. Ve son olarak en son madde cinsel fanteziler. Cinsel fanteziler gerçekten çok kıymetlidir bu noktada. Zihninizde kurduğunuz, kurguladığınız fanteziler daha keyifli seks yaptığınıza dair cinsel fanteziler ve bu fantezilerdeki cinsel rolleriniz, rol playleriniz, partnerinizle paylaşmanız ve bunu hayata geçirebilmeniz gerçekten güzel deneyimler, uzun seks deneyimleri elde etmenizi sağlayabilir. Biliyorsunuz bizim temel cinsel organımız zaten beynimiz. Böylece o rutin, hep alışılmış cinsel rutinin dışına çıkabilir ve seks sürenizi uzatabilirsiniz. Evet efendim, çok kıymetli bilgileri paylaştığım bir videonun daha sonuna geldik. Bunlar genellikle bildiğiniz şeyler ama etkisinin ne kadar büyük olduğunu belki de bu videoda anlamış olacaksınız. O halde ne diyoruz sevgili çiftler ve daha uzun seks deneyimi yaşamak isteyen kişiler için söylüyoruz. Performansa odaklanmadığınız, karşılıklı birbirinizin bedeninden keyif aldığınız, uzun ön sevişme süresi olan, hızlı penetrasyon eyleminin olmadığı, psoas kasınızı gevşetebildiğiniz, Kegel egzersizleriyle makat ve pelvik taban kaslarınızı gevşetebildiğiniz ve yeni cinsel fantazilerle, yeni cinsel pozisyonlarla girdiğiniz eylemlerde seks sürenizi uzatma şansınız çok daha yüksek. Bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi aşağıya yorum olarak yazmanızı rica ediyorum. Ya da ek öneriniz varsa deneyip de sizi uzattıran yöntemleri de paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın efendim. Sağlıklı, keyifli, mutlu bir cinsel yaşam dilerim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.